TikTok'ta canlı yayın yapan güzel kardeşim. Aradığınız o oyun modu sonunda geldi. Hadi hiç lafı uzatmadan anlatıyorum. Beni iyi dinle. Şöyle bir Minecraft dünyası hayal edelim. Böyle değil. Böyle bir dünyadan bahsediyorum. Arenanın da içeride olduğu bir dünya. Ve sen de o arenanın içerisine altın blok ile elmas blokla doldurman lazım. Ve çok hızlı olman lazım bunun için. Çünkü seni izleyen yayındaki izleyicilerin hediyeler atıyor ve hediyeler TNT'ye dönüşüyor. Bu da senin doldurmuş olduğun blokları patlatıyor. Bu da yetmezmiş gibi seni 3 dakika boyunca hapse gönderiyor. Böyle bir oyun modu kaosa sürükler ve bu da sana para kazandırmana olanak sağlar. Peki böyle bir oyun modunu oynamak ister misin? Hiç lafı uzatmadan Minecraft'ın TNT patlatma modu nasıl kuruluyormuş, nasıl Tikfinity ve hediye görsellerini ayarlıyormuşum hepsini bugün detaylı anlatıyorum. Beni iyi dinle güzel kardeşim. Hazırsan başlıyoruz. Selam canlar, ben Kubilay Can. Çoğunuzun Minecraft'ın TNT patlatma modunu istemişti ve sonunda geldi. Bugün sizlere bu modla ilgili kurulumundan tutun da TikTok Live Studio ayarlarına, hediye görselinden tutun da Tikfinity ayarlarına kadar hepsini detaylı anlatacağım. Sizlerden tek ricam var, atlamadan zıplamadan bu videoyu baştan sona kadar izlemeniz. Ve ayrıca şunu da söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Ben yaptıkça siz de arka plandan yapmaya çalışın. Aksi halde sadece beni izleyip ve videom bittikten sonra yapmaya çalışırsanız büyük ihtimal kafanız karışacak ve bizim destek ekibimize yazmak zorunda kalacaksınız. Zaten videomda her şeyi detaylı anlatacağım. Kafanız karışmayacak. Sadece bana odaklanın arkadaşlar. Etrafınızdaki herhangi bir şeylerle uğraşmayın. Öncelikle Google'ı açıyoruz ve yazacağımız site Avbulut. Karşımıza bu şekilde bir arama sonucu geldi. İlk site zaten bana ait. Avbulut, telefon kılıfı, NFC kartvizit ve web çözümleri gibi bir site arama sonucu göreceksiniz. Buna tıkladığınızda direkt benim siteye atar sizi. Zaten anladınız zaten benim site olduğumu. Bu sitenin asıl amacını söyleyeyim arkadaşlar. Sadece yazılım geliştirmek değil, ürün satmak da var arkadaşlar. Yani telefon kılıfı da üretiyoruz biz. Sadece telefon kılıfı değil, ilerleyen vakitte işte 3 boyutlu yazıcıdan olsun, işte şapka, baskılı tişört falan, kupa bardak. Yani bu muhabbetlere de girmeyi planlıyorum. Ama şu an değil tabii ki. Şu anda bizim elimizde sadece telefon kılıfı var. 2000'e yakın ve daha yükleyemediklerim de var. Yavaş yavaş yükleyeceğiz inşallah. Şimdi tek başıma olduğum için bu sistemin bu kısmı için söylüyorum. Oyun mod kısmında tabii ekibim var ama bu kısımda ben ilgilenmek zorundayım. Sonuçta bir ürün paketleyip teslim etmem lazım. Hani onun için burayı da ayarlamaya çalışıyoruz en kısa zamanda. Şimdi bir de şunu da söyleyeceğim. Hani görmüşsünüzdür belki, şöyle 107 jeton, 71 jeton mantığı nasıl oluyor diye düşünüyorsanız. Bir sonraki haftaya ben bu jeton mantığı, işte jetonu nasıl satın alacağım, işte ben burada nasıl bir sipariş geçeceğim gibi bu muhabbetleri hepsini detaylı anlatacağım. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Haftaya bunun videosu da gelecek. Benim sistemde jetona para ödüyorsunuz ve jetonu alıyorsunuz. O size ömür boyu orada kalıyor. Jetonda ne zaman kullanmak istersen kullanırsın. Bizim alacağımız TNT patlatma modunu alabilmemiz için önce bir giriş yapmamız lazım. Eğer hesabınız yoksa arkadaşlar şuradan hesap oluştura tıklıyorsunuz sağ tarafta. Telefondan gelecek arkadaş. Bak böyle bir ikon var. Buradan tıklıyorsun, hesap oluştur diyorsun. Tıkladığında da seni buraya yönlendiriyor. Önce bir hesabını oluştur. Sonra ister bu altta giriş yap var, tamam mı? Tam bak burada giriş yap var. İstersen yukarıda giriş yap var. Bunu büyütürsen de şöyle gözükür. Giriş yap, tamam mı? Telefon modunu da göstermiş oldum sayede. Buradan girişimizi yaptıktan sonra seni büyük ihtimal ya ana sayfaya atar ya da hesabın bölümüne atar. Gelin şimdi attığı yeri bir bakalım. Beni ana sayfaya attı arkadaşlar. Onun için ana sayfa üzerinden konuşacağım. Bakın buradan TikTok yayıncı hizmeti var. Oyun modları var. İsteyen hediye tasarım aracından, biraz da anlatacağım zaten, hediye tasarlayabiliyor. İstersen TikTok hediye görsellerini ücretsiz indirebilir. Altına yazısın, Canva'dan mı yaparsın, Photoshop'tan mı yaparsın, Paint'ten mi yaparsın, nereden yaparsan yaparsın ama önemli olan kalite ve her zaman önemli olan bir şey daha var. Yaptığın görselin ihlal yememesi. Tamam. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Biz mesela o hediye tasarım aracını koymamın en büyük temel sebebi arkadaşlarımızın ban yememesi. Bunu da aklınızın bir kenarına not edin. Şimdi oyun modlarımıza giriyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane farklı oyunumuz var. GTA 5, Minecraft'in Blockjump modu ve bizim istediğimiz TNT patlatma modu. Ben satın aldığım için alındı gözüküyor ama sizde 164 jeton isteyecek. Tıkladığında jeton yoktur gibi bir uyarı çıkaracak ve uyarı pop-up'ında tıkladığında seni jeton alman için ya hesabıma yönlendirir ya da jeton almana yönlendirir. Nasıl jeton alacağımızı anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada hesabın bölümüne gittiğinde burada coin'i satın al bölümünü göreceksiniz. Bakın şuradan
burada. Buraya bastığınızda 164 jetona yakın coin alışverişi yapmanız lazım. Bunu da bu alışveriş olayları, coin nasıl satın alınır, bunu gelecek haftaya zaten anlatacağım ama burada zaten bilenler bilir nasıl alacağını. Mailinizi doğru girdiğiniz müddetçe kimse de hani jeton gelmeme imkanı olmaz. 24 saat içerisinde herkesin jetonlar hesabına dahil olmuş olur. Bizim zaten sistemlerimiz açık, aktif bir şekilde kontrol ediyor. Kimsenin jetonu bizde kalmaz. Onu da bilin yani. Coin'imizi aldığımızı varsayarsak şöyle TikTok yayıncı hizmetinden TikTok oyun modlarına tıkladığımda hemen oyunumuzun bakın altında böyle satın alındı diyor. Zaten bir daha alamazsınız. Burada 164 jetonu aldıysan böyle bir uyarı gelir. Eğer almadıysan burada sana 164 jeton ister, tamam mı? Ona tıkladığında hop alışverişin gerçekleşmiş olur. Korkmayın yani, buradan yaptım ya da buradan yaptım fark etmiyor. İkisi de aynı, tamam mı? Sistem butonları aynı çalışıyor. Ha buradan almışsın, ha oradan almışsın. Zaten bak bu da aynı uyarı veriyor. Satın almışsın, daha niye ikinci almaya çalışıyorsun diye. Aldığın modu görmek istersen git yapıp seni yönlendirir ama yönlendirmeden önce sizlere oyunun modu ile ilgili bazı özelliklerden bahsetmem gerek. Şimdi arkadaşlar B tuşuyla bloklarımı full doldurdum. Tamam mı? Sıkıntı yok. Otomatik doldurma özelliğimiz var. Önemli olan nokta şu. P'ye bastım. Nereye vurdu? Bir yere vurmadı değil mi? Niye vurmadı? Çünkü senin şu orta tarafta bulunan bir artı target var. Gördün mü? Nişangahın var. Şimdi sen bu nişangahı bir yere yönlendirirsen o zaman patlar. Sen kalkıp da eğer ki yönlendirmezsen yukarıya bakarsan istediğin kadar vur oğlum. Hiçbir işe yaramaz. Onun için ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bu arada ben şurayı boş bıraktım. Sebebi de şu. Yaparsam geri sayım başlar ve kendisi finish'i yapar. Gerek yok. Mesela şu an P vurduğumda bir tane TNT gücünde vuruyor. Daha sonra O tuşu 2 TNT gücünde vurur. Bu sefer de K tuşu da 5 TNT gücünde vuruyormuş. Harbiden de 5 TNT gücünde vurdu şu anda. Daha sonra H tuşu 10 TNT gücündeymiş. Sizce 10 TNT mi? Evet 10 TNT gücünde. Bir de N tuşumuz varmış. N tuşu da 30 TNT gücünde vuruyormuş. Bayağı vurmuş. U tuşu komple götürüyor. Görüyorsunuz. Tamam. B tuşu dolduruyor. Tamam mı? Şöyle göstereyim sizlere isterseniz. Şimdi hava gece oldu. Bak çok güzel oldu. Gece olması çok işime yaradı. En azından gösterebilirim. Gece olduğunda M tuşuna basarsanız gündüz yaparsınız. Böyle durumlar da olabiliyor. Ben farkındayım. Bazı yayıncı arkadaşların gündüz gece yapma olayı sürekli kod yazarak yapıyorlar. Gerek yok. Ben bunu hazır bir şekilde sisteme dahil ettim. M tuşuna basınca da gündüze çevirebiliyorsunuz. Daha sonra R tuşu seni hapse gönderir. Tamam mı? Ve 3 dakika hapiste kalırsın dostum. Bu şekilde de gözükür. Y tuşu 3 dakika azaltır. Yani şöyle olur. Ben sana durumu şöyle izah edeyim. Mesela seni 3 dakika gönderdi değil mi? 2 defa hediye attı. Ne oluyor? 6 dakikalık hapistesin. 1, 2. 6 dakikadır hapiste olduğunu gösteriyor değil mi? Bak hapis süren gözüküyor. Y tuşuna bir kez basarsam 3'e düşürdü. Gördün mü dakikanı? Bir daha basarsam hapisten çıktın. Sistem bu şekilde. Olması gereken de zaten bu arkadaşlar. Şu an yayında izledikleriniz sırf parayı oturarak kazanmak isteyen bazı arkadaşlar var. Gerçekten çok abartı. Biraz emek harcayacaksınız. Yani harcamadan kimseye para vermez. Şahsen ben hediye atıyorum ve attığım hediyeler de az buz hediye değil. Kusura bakmasın ama yani ben kalkıp da eğlenmek için girdiysem o yayına seni kızdıracağım. Kızdırmak zorundayım çünkü ben eğlenemiyorum. Sen benim paramla yayın yapıyorsun. Anladın mı mantığı? Şimdi bunu ben değil, bunu başkaları da aynı şekilde düşünüyor. Parası olup da sana gelip yayında hediye atanlar da aynı şeyi düşünüyor. Amaç burada eğlenmek. Sen eğlenmiyor olabilirsin ama izleyenlerin eğleniyor. Senin eğlence noktan burası olmasın. Biraz daha kendini eğlendirecek bir noktalar bulmaya bak. Bu arada hiçbir şeyi kıramazsınız. Onu söyleyeyim. Bakın hiçbir şeyi müdahale edemezsiniz. Bariyerlere falan kıramazsınız, ekleyemezsiniz. Komut bloğuna zarar veremezsiniz. Bunun bir çıkış yeri var. Şu bak küçük av bulut, büyük av bulutun yanından şöyle küçük bir ara var. Aradan çıkabiliyorsunuz. Ama yani zarar veremezsin. Önüne de bir şey koyamazsın. Onu da bilin yani. Köylere zarar veriyor mu? Hiç bakmadım. Dur bir bakayım, hazır gelmişken bir de onu kontrol edelim. Aa verebiliyor musun? Tamam olsun, sıkıntı yok, onlara verin. Ben ona zarar verebiliyorsam bir şey koyamıyorum o zaman. Dur bir bakacağım. Çok merak ettim. Aa evet koyamıyorum. Tamam. Zarar verebilirim ama koyamam. Ama o taraflara zarar da veremiyorsun. O bölgeye zarar veremiyorsun ya, onu bilin yani. Hapis bölümü de zaten bu şekilde. Hapise de kendimi bir sokayım. Siz onu da görün. Hiçbir şekilde çıkamazsınız. Hiçbir yerde delik de yok zaten. Uçup kaçmaya çalışsanız da olmaz. Tamam. Yani kod yazmakla ancak kendinizi kandırırsınız. Yapmayın arkadaşlar. Çünkü sonuçta sizi izleyen izleyicileriniz hani amaçları eğlenmek yani. Onun için öyle çıkmak için uğraşmayın. Bir bug falan bulmayın yani. Gerek yok. Geri sayım başladı. Bir şey daha göstereceğim. Bir dakika. Bu arada ametist sesini duyuyorsunuz değil mi? Evet patladı. Şimdi bazılarınızda şikayet aldım. Daha adama videosunu çekmemişim. Adam oyunun modunu aldı. Şimdi bazı arkadaşlar da şikayet aldıydım. Abi bu çok yavaş doluyor. Ben de bunu hızlandırdım.
Tamam. Yani burada bir problem yaşamazsınız diye. Mesafesini arttırdım yani. İstersen uzakta dur. Her şekilde işliyor. Ama ametist sesi uzaktan gelir. Zaten anlıyorsunuz sesi. Şimdi mevzu bu değil. Şimdi ben şurayı bir patlatayım. Sizin bilmeniz gereken önemli bir nokta var. Bu hani geri sayım oluyor ya. Geri sayım nasıl oluyor? Siz burayı full doldurmanız gerekecek değil mi? İşte öyle değil. Zaten full dolduracaksın. Hani arada oluyor ya bir iki tane kaçırma. Abi bir iki tane boşluk bıraktım. Bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Ama senden tek ricam var. Bir, bak bu kısım göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şunu göstermem lazım. Aşağı bloğu isterseniz doldurmayın. Önemli nokta o geri sayımın çalışabilmesi için bir burası bir de bunun altı. Full doldurmanız zorunda. Bak eksik olmayacak. Bak böyle yapıp eksik bırakırsan olmaz. Çalışmaz. Bunlar full dolması gerekiyor. Bak şimdi. Ben şu an dolduruyorum. Geri sayım başlayacak. Bak başladı gördün mü? Varsayalım bir tanesini kırdım. İptal oldu. Gördün mü? Veyahut bak ben sana göstereyim. Alttakini kırdım. Bak alttakini kırdım. Üste ekledim. Çalışmadı. Altta kırık görüyor musun? Çalışmadı. Üstten ilk iki katı dolu olacak. Full dolu olacak. Aksi halde geri sayım çalışmaz. Tamam. Şimdi gelelim nasıl kuracağız? Biz satın aldıysak şimdi oyunumuzu kapattığımıza göre nasıl kurulum yapacağız onu anlatıyorum. Satın aldığımıza göre bize satın aldığı işaretine tıklıyoruz. Git diyoruz. Nerede? Bakın burada satın almışım. Mod dosyasını indir diyorum. Reklamı kapatıyorum. Mod dosyam indiriyorum. Biraz bekliyorum. Mod dosyamın inmesini. Evet arkadaşlar dosyamız indiğine göre tarayıcımı aşağı çekiyorum ve buradan dosyamı sağ tık extract to Avlu TNT patlama modu diyorum. Dışarıya aktardı. Ne tarafa aktardığına bakmam lazım. Evet dosyamızı çıkarttığımıza göre şu şekilde klasörümüzü açıyoruz. Yukarı tarafta Avlu TNT patlatma modu klasörü göreceksiniz. Buna da tıkladığımızda karşınızda harita, mod ve resource packet diye bir bölüm var. Şimdi arkadaşlar isteyen manuel bir şekilde yükleme yapar. İsteyense setup var. Setup üzerinden yükleme yapar. Şimdi ben size önce bir setup üzerinden yüklemeyi göstereyim. Sonra manueli anlatırım. Ya yapamayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bu TNT patlama modu setup diyorum. Çift tıklıyorum. Böyle güvenlik uyarısı geliyor. Ek bilgi diyorum. Yine de çalıştır diyorum. Ve karşınıza bir setup gelecek. Şimdi bekleyin. Şimdi buradaki kurulum kısmında size bir lisans verdik. Tamam mı? Bu lisans 1 aylık geçerlilik süresi var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar video çekeceğini bildiğim için bununla ilgili en azından hani kendi lisansı gözükmesin diye bu şekilde yıldızladım. Ya da başka bir arkadaşı yanında görmesin diye böyle yıldızladım. Zaten üzerine basarsan kopyalanır. Kopyaladıktan sonra getirdim buraya yapıştırdım. Bu kadar. Sonra buradan kurulumu başlat demeden önce şuraya bir bakın bakalım doğru mu bu yolda gerçekten Minecraft dosyamız yolu doğru mu? Bunu nasıl anlarız? Şöyle anlarız. Yolu seç dediğimde bizi yönlendirdiği neresiymiş? User root diyor. Minecraft var mıymış? Bakıyoruz şöyle. Evet yukarıda haritaymış. Tamam buldum. Gördün? Bu arada şunu da bilmeniz gerek arkadaşlar. Biz orijinal Minecraft'ın testini yapmadık. Yani orijinal Microsoft'tan satın aldığım Minecraft'ın testini yapmadım. Onun için sonradan bana gelip de ya benim Minecraft'ta çalışmadı. Ben bilmem. Benim yaptığım ücretsiz Theo Launcher üzerinden geliştirme yaptık. Ücretsiz indirebileceğin Theo Launcher testlerini yaptık. Onda da başarılı olduk. Bir sıkıntı yok. Sonradan demeyin yani. Ben orijinal Minecraft indirdim abi. Onun üzerinden yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Dene. Olursa olur. Olmazsa zaten Theo Launcher ücretsiz. İndirirsin bir de orada yaparsın. Lisansımızı girdik. Kurulumu başlat dedim. Buradan sana diyor ki resource paketleri yükleyeyim mi? Bu hani denizi dalgalı yapıyorlar. Böyle dokuyu daha kaliteli yapıyor ya. Hani oradaki grafik kalitesini arttırabilmek için ben sizlere güzellik yaptım. Bazı paketler buldum. Dedim ki hani bu çocuklara güzel bir şey yapalım. Teması, dokusu biraz daha değişsin diye. Onun için de resource paketler yükledim. Yükleyeyim mi diyor. Yüklemek istemiyorsan istemeyebilirsin. No diyebilirsin. Ben yes diyeceğim. İsterseniz no deyin. Ok diyorsun. Yükleme başarılı oldu. Bak kurulum tamamlandı dedi. Aşağı bakıp indirirsin. Kurulum tamamlanmış. Tamam. Kurulumu kaldırmak istersen de buraya basaraktan da kurulumu kaldırırsın. Gelelim asıl mevzuya. Buradan Theo Launcher'ı açıyoruz. Theo Launcher'ı açtıktan sonra şuraya rastgele nickinizi yazın. Aşağı taraftan hesap oluşturmayın. Sağ taraftan Forge 1.20.1 yapıyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Forge 1.20.1. Tamam onu seçiyorsunuz. Kuruyorsunuz. Kurduktan sonra oyuna gir diyorsunuz. Ama girmeden önce size manuel sistemini de göstereyim. Hani yapamazsanız diyorum. Hani ben setup'ı daha halen yapamadım abi diyen varsa yani oha derim de yani varsa gene işimi garanti alayım. Burada klasöre giriyorsun dostum tamam mı? Buradan direkt Minecraft'ın yolunu gösteriyor. Saves diye bir dosya var. Bak benim de dosyam burada görüyorsun. Haritanın içerisinde bunu tutuyorsun. Buraya sürüklüyorsun. Hedef dosyayı değiştir diyorsun. Değiştiriyor. Sonra geri geliyorsun. Buradan da geri geliyorsun. Benim verdiğim dosya indirdiğim var ya ondan da geri geliyorsun. Mods'a geliyorsun. Buradan ikisini de tutup kopyalıyorsun.
Mods var burada da bak sol tarafta. Buna da tıklıyorsun. Yapıştır diyorsun. Tamam. Buradakini de yapıştırıyorsun. Sonra geri geliyorsun. Resource paket var ya. Burada da resource. Nerede lan resource? Burada. Bak resource paket. Buradan tıklıyorsun. Yine benim resource paketlerim. Buradan da bunu tutup sürükleyip değiştirebiliyorsun. Tamam. Bu kadar basit. Teo Launcher'da sadece mods klasörüne tekrar giriyoruz. Buradan Minecraft Avbulut modu token txt. Buna çift tıklıyorsun. Buraya o token al dedin ya, kopyaladığın. O token'ı gelip buraya yapıştırıyorsun. Bu kadar. Sonra CTRL-S diyorsun. Kaydediyorsun. Bu kadar basit. Benim indirttiğim dosyayı da kapatabilirsin. Onunla bir işin kalmadı artık. Oyuna gir dediğimizde artık oyunumuz açılıyor. Bekliyoruz. Forgemiz açıldı. Aşağı tarafta Minecraft'ın sürümü de zaten gözükmekte. Tamam. Yukarı tarafta tek oyunculuğu seçiyorsun. Zaten benim eklediğim harita direkt geldi. Avbulut TNT patlatma diye gözüküyor. Haritanın tarihi ne zaman değiştirildiği, yaratıcı mod olduğu, hilelerin açık olduğu sürüm. Tamam. Buradan çift tıklıyorsun ve dünyadaki veri oluşturulmuş oluyor. Çok güzel. Geldi. Ve yine çalışıyor sistem. Bu kadar basit. Şimdi bazılarınız diyecek abi uçma kaçma olmasın. Ya bazıları da diyor ki uçma olsun çünkü hani ben belki oranın üzerine bakmak isteyeceğim. Haklı, şimdi bir şey de diyemiyorum. Hani onun için uçma kaçma muhabbetlerimizi de ilerleyen vakitte belki bir tuş atamasıyla uçsun uçmasın muhabbetine de döndürebilirim. Tamam. Bunda da bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Bu arada E tuşuna basarak bir şeyler almanıza gerek yok. Gold mod almanıza gerek yok. Burada sadece diamond alacaksınız. Yani elmas bloğu almanız lazım. Elinizde elmas blok olacak. Çünkü aşağı koyduğunda elmas bloğu altına dönecek. Bu da şundan dolayı. Şuradaki komut bloğumdan dolayı. Hatırlayacağınız üzere benim çok eski bununla ilgili bir videom vardı. Ama o videoda bazı jar dosyaları iptal oldu. Kapandı. Bir şey oldu. Ücretsizdi o bu arada. Herhalde onu yapan arkadaş ücretsiz bir şekilde piyasaya sürdü. Sonra baktı ki bundan çok para kazananlar var. Ben bunu ücretliye çevireceğim deyip çevirdi. Bu sebepten dolayı da şu anda yenisini de bulamıyoruz. Onun için ben de yenisini yapmakla sorumlu hissettim kendimi. Ben de yenisini yaptım arkadaşlar. Tamam, herkes yüklü bir şekilde para kazandı bu işten. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin ama hani biz de tabii ki o adamlar gibi 2000 lira, 3000 lira, 1500 lira, 600, 700 lira istemiyorum. Benim istediğim fiyat aşağı yukarı 328 TL civarı bir para yapıyor. Hani çok abartı para değil yani bunlar. Deseniz ki yani çok abarttın abi. Alakası yok yani. Piyasada en düşük olan benim herhalde şu an. Bir ajans arkadaş bana gece işte 2-3 civarında yazı yazdı. TikTok'tan bir yazı gelmiş bunlara. Yazı şu arkadaşlar. Mekanik gifting, otomatik hediye sistemi. Yani bu yaptığımız olay direkt hediyeye geldikçe TNT patlıyor. Şimdi benim sistemimle o diğer arkadaşların sistemi aynı değil. O adamlar TikTok'a bağlamış kendini. Ben YouTube'a da, Kik'e de, TikTok'a da, Twitch'e de bütün platformlara uygun bir şekilde yaptım. Benimki tuş atamalı. Bunu niye tuş atamalı yaptım biliyor musunuz? Çünkü yarın bir gün TikTok kapandığında o yayıncı arkadaşlar YouTube'a geçtiğinde sorun yaşamasın. Yine tuş atama sistemiyle kendi bile manuel yapar. Anladın? Burada sıkıntı yaşamasın diye ben bunu koydum. Gelelim asıl mevzuya. TikTok yazmış ki platform içerik üreticilerinin yaratıcılıklarını ortaya koymaları ve kendi çabaları aracılığıyla gift yani hediye demek istiyor ve trafik kazanmaları için teşvik etmektedir. Doğru mudur? Evet. Yaptıkları sistem o. Ne yapıyor? Hediye geliyor. Hediyeye göre aksiyon yaratıyor. Burada TNT patlıyor. Mesela GTA'da da araba değişiyor. Bu nedenle oyun içi eylemler bundan bahsediyor. Diğerlerinden de bahsediyor aynı şekilde. Oyun içi eylemleri kontrol etmek amacıyla otomatik araçların kullanılması, hediye özelliklerini ve trafiğinin kısıtlanmasıyla sonuçlanacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben size durumu şöyle anlatayım. O hani dediğim arkadaşlar var ya, yüzünü göstermeyen, kendilerine oyun mod yapan arkadaşlar var ya. Şimdi bu oyun mod yapan arkadaşlar akıllı bir şey olsa zaten bunu böyle yapmazdı, anladın mı? Bebe yazılımcı da değil. ChatGPT ve Gemini'den yapmış bir sistemle ilerleyen kardeşler var ya. O kardeşlerden bahsediyor. İnsanları dolandırmaya çalışan o kişiler kendi launcher yani kendi Tikfinity araçlarını yarattılar. TikTok API sistemini kullanarak sen canlı yayında kullanıcı adını giriyorsun. Canlı yayın verini çektiriyorsun. O da sen hani hediyeleri ekledin ya. Onun launcher'ında yani onun Tikfinity aracında sen hediyeler ekledin ya. İşte gül gelirse TNT patlasın. Gül gelirse şu olsun. O da sisteme öyle entegre etmiş. Benimki gibi değil. Yani tuş atama sistemi yok. Oradan gelen hediyeye göre alıyor veriyi. Kendi launcher TikTok API'den alıyor veriyi. Geldi, buna hediye geldi. Hop patlat diyor. Bu şekilde. Benim sistemim öyle değil. Benim sistemim tuş atama. Yani ben TikTok'un çatısı altında duramam. Benim sistemim tuş atama. Basarsın tuşa patlar. Basarsın başka tuşa daha güçlü patlar. Bendeki bu sistemdir. Basarsın tuşa araç değişir. Basarsın tuşa araç zıplar. Anladınız mı sistemi? O adamların öyle değil işte. Benimki gibi değil. Onlar TikTok'a bel bağladı. Ben TikTok'a bel bağlamadım. Hediye özelliklerini yani o launcher sistemini kullanarak trafiği kısıtladığını anlayın. Yani keşfetinizi kapatacak. Bunu bir anlayın. Tamam. Kısıtlama belirli oyunlarda değil diyor. Bak, yayıncılarının oyunu kontrol etme biçimini hedef almaktadır. Yani izleyicilerin belirli giftler gönderdiğinde veya belirli yorum bıraktığında oyun ilerleyiş ya da karakter hareketleri
işlemleri yayıncı tarafından klavye ve fare ile manuel olarak gerçekleştiriyorsa ihlal değil. İşte benim dediğim P tuşuna basınca patlaması, şu olması, O tuşuna basınca patlaması. Bu. Anladın mı? Ama onların öyle değil. O arkadaşlar işte bilmiyor. Yazılımcı değil. Sadece yazılımcı olmak değil. Projeyi yapacak, yönetecek kişiler değil. Bu adamlara siz yetki veriyorsunuz. Bu adamlara oyun modları satın alıyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Biz bununla uğraşıyoruz. Benim işim bu. Benim mesleğim bu. Anladınız mı? Bu adamın mesleği değil. Bu adam bir şirkette oturur, çalışır, buna emir verirsin, bu yapar. Bu tipte adamlar. Ben her şeyi düşünüyorum. Ben müşterimin sıkıntı yaşamasını istemiyorum. Anladın mı? Müşterim bana derse ki ya ben ban yedim. Bu benim yüzümden o zaman. Ben o çocuğun ekmeğine taş koymuş oluyorum. Anladınız mı? Bu olmaz. O çakal kendileri bir launcher kurmuş ve bunu da TikTok'la bağlantı yapmış. Yani TikTok API'sini kullanarak oyunlarını kontrol ettirmiş. O da yasak geldi işte. Gördünüz mü? Bu yeni geldi bu arada. Sonra mekanik veya otomatik olarak tetikleniyorsa, bu harita oyunundan bahsediyor. Mekanik ve otomatik tetikleniyorsa, tamam mı? İhlaldir bu. Otomasyon içerik üreticinin oyun manuel olarak yönetmediği, bunun yerine izleyicilerin belirli hediye göndermeye, belirli yorum bırakmaya veyahut belirli etkileşim gerçekleştirmeye, örnek beğeni, takip, yönlendirici gibi üçüncü taraf araçların kullanarak oyunu mekanik olarak kontrol sağladığında senaryo işte ihlal senaryosu. Bir harita, bak dediğim çıktı. Bir haritada otomatik olarak alan ele geçirmek ve rekabet etmek için hediye gönderilmesi. Hani hediye geliyor bir anda, adam işte haritadan bir yer seçiyor ya. Onu istemiyor artık. Çarpışma veya hız bazlı yarışmalar, rekabet eden avatar, otomatik ve hediye oluşturmak. Çarpışma veya hız bazlı. Yani araba değişmekten bahsediyor. Avatarlar otomatik olarak oluşturmak için hediye gönderilmesi. Avatarlardan kastı da şundan bahsediyor arkadaşlar. Hani oyunda karakter değiştirme olayı var ya, bu. Sonra birbirleriyle savaşan gruplar otomatik olarak oluşturmak için GIF gönderilmesi. Bu da şundan bahsediyor. Bir ara takım olayı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, takımla ilgili. Futbol takımları. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Bunlar birbirlerini kapıştırıyorlar ya. Bunu istemiyor. Sonra yarış için bende var bu arada. Benimkiler niye ban yemiyor? Anladın mı mantığı? Burada sıkıntı büyük. Adam ne diyor bak? Diyor ki yukarıda mekanik veya otomatik olarak kontrol sağladığında ben bunu istemiyorum diyor. Manuel olursa okeyim diyor. Ama mekanik otomatik istemiyorum diyor. Ya bunu anlayın artık. Yarış için otomatik olarak ördek üretmek amacıyla. Bu ördek yarışı vardı hatırlayacağınız üzere. Bir ara vardı bayağı, at yarışları, ördek yarışları falan muhabbeti vardı. Hediye attıkça hızlıca koşuyordu falan. O muhabbet de istemiyor. Daha sonra ne demiş? Katılımı teşvik etmek için hediyelerin bir araç kullanıldığı, ancak oyunun tek koşullu olmadığı ve yayıncının oyunda hala aktif bir rol üstlendiği oyunlar ihlal kapsamında değerlendirilemez. Yani amaç burada şu demek arkadaşlar. Siz oyunun başında oturmadığın müddetçe ya da klavye mouse'a affedersin 10 dakikada bir, 20 dakikada bir basıyorsan orada bir sıkıntı var kardeş. Otur kendin yap diyor. Ben onun için her zaman biraz zorlaştırıyorum oyunu. Siz ondan benim modu sevmiyorsunuz. Başkalarının moduna gidiyorsunuz. Olmaz. Arkadaşım bunu yapmak zorundasın. Aksi halde ban yersen ne olur biliyor musun? Para kazanamazsın. Para kazanamazsan yeni bir tane hesap açmak zorunda kalırsın. Hesap açmak zorunda kalırsan ne olur? Bir de onunla 1000 abone ulaşıp canlı yayın açmak için affedersin bir tarafınızı yırtarsınız. Onun için ben elimden geldiğince sizlere TikTok hakkında, YouTube hakkında, Kick hakkında, Twitch hakkında ve diğer platformlar hakkında sosyal medyada ne bilgi ihtiyacınız varsa ben veriyorum zaten bu bilgileri. Okey? Boğazım ağrıdı oğlum anlatalım. Burayı da anlattığımıza göre buradan çıkıyoruz. Burayla işimiz yok. Tekrar Avbulut'a geliyoruz. Bu arada o hani satın alıyorsunuz ya, bir oyun modları satın aldığınızda nerede bulabilirim? Yukarı tarafta hesabın bölümünden veya telefondan giriyorsan buradan da bulabilirsin. Hesabın bölümünden yine seni buraya atar, burada görürsünüz. Oyun modları burada. İşte ürün siparişleri falan, kılıf mılıf satın aldın. Buradan görürsün. Kargo takip sistemimiz de var bizim. Anlık görebiliyorsun kargoyu. Ben GTA 5'in token'ını aldım. Minecraft'in token'ını ekledim. Bu bir ban sebebi arkadaşlar. Sakın yapmayın, tamam mı? Bunu anlaşılıyor. Yani sistemimize düşüyor bu bildiri. Bunu yaparsanız büyük ihtimal ban yiyeceksiniz ve bir daha açılmaz. Haberiniz olsun. Şimdi birçoğunuz diyecek ki abi bu hediye görsellerini nasıl yapacağız? Yukarı tarafta TikTok yayıncı hizmetinden TikTok hediye tasarım aracına geliyorsunuz. Burada yeni özellikler getirdim bu tasarım aracına. Ne gibi özellikler onu da anlatıyorum. İyi dinle. Şimdi Minecraft'ın bu blokları getirdim. TNT bloklarını getirdim. Daha sonra siz bir şeyi aldığınızda, hani burada mesela bir ürün satın aldım, tamam mı? Buradan 5'lik bir tane bu uzaylıyı aldım. Aşağıda görmeyeceksin. Artık yukarıda. Aldıkların yukarıda gözükecek. Zaten 3 günlük süren var ya, o 3 gün içerisinde zaten hep yukarıda olacak. Sonra arama özelliği getirdim. Bazen hani bulamayabilirsiniz. Gül yazdığında çıkar ama İngilizce yazmayı özen gösterin. Çünkü bulamayabilirsiniz. Bazı kelimelerin Türkçeleştirme olayında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Rose
yazdın çıktı mesela. Mesela nazar boncuğu dersen çıkmaz. Ama mavi boncuk dersen çıkıyor. Ya da işte blue deyip de çıkıyor. Yani bu şekilde yazarsanız çıkar ama nazar boncuğu falan bunlara yazmayın. Mesela kalp yazsam çıkar mı? Kalp yazdık. Evet çıktı mesela. Kalp çıkıyormuş. Tamam. Bir test ettim. Biz burada ne yapacağız ona bakalım. Minecraft'ta P tuşuna basınca bir tane TNT gücünde vuruyordu değil mi? Onun için ne yapalım? Buradan hangi TNT daha uygun? Şu. Tamam. Şunu aldım tamam mı? Bu arada coin'iniz yoksa coin alın arkadaşlar. Her bir hediye 5 coin gidiyor ve 3 günlük sende kalıyor. 3 günün sonunda yenileniyor. Sen tekrar satın almak zorunda kalacaksın tamam mı? Bu 3 günlük koymamın sebebi de şu. Siz zaten burada bir kez tasarım yapacaksınız. Bir daha yapmayacaksınız. Bundan sonra zaten gideceksiniz. Olur da belki yayında hani bir hataların olmuştur. Görselle ilgili sıkıntılar yaşamışsındır. Ertesi günü geçip tekrar düzeltebilirsin. Bu sebepten 3 günlük süre koydum. Seçtim tamam mı? Buraya yukarıya düştü bak. Gördün mü? Aktiflik yukarıda. Alttaydı az evvel. Yukarıya çıkarttık. Bak bunun altına yazı yazıyorum. Ne yazıyorum biliyor musun? Ben buna yazı yazmayayım. Şöyle yapalım. Bu arada burada yatay ve dikey var. Yani telefonlar için de var. Yataylar için de var. Yani telefonlar için şundan bahsediyorum. Sohbet yayını yapan arkadaşlar için yapabilir bu tasarım ama yatay oyun oynayacaklar için, telefondan oynayacaklar için AVB Finity kullanması lazım. Yukarıda karta da bıraktım. Oradan da bakabilirsin kardeşim. Burada da yatay yapmamızın sebebi de bilgisayar üzerinden oyun oynayanlar için. Tamam. Şimdi buradan seçtim ben. Görseli tuvale ekle dedim. Tuvale ekledik. Şimdi buradan küçültüyorum. Buraya koydum. Gülü seçtim. Çok güzel. Gülümüz de geldi. Ben güle de şey yazasım var. 1x. 1x TNT. Tamam mı? Şimdi şöyle yaparsan mesela istersen böyle de yapabilirsin. Tamam mı? Şunun da biraz küçültürsün. Şöyle yeşil. Bu arada bunu tutup sürükleyebilirsin. Altta köşede yeşil bir şey var. Onu büyütüp küçültme olayını yarıyor. Yazıyı büyütüp küçültemezsin ama TNT'yi büyütüp küçültme olayın olabilir. Şöyle de yapabilirim mesela. Yani olabilir mi? Olabilir. Güzel oldu. Bir sonraki TNT'miz de şey olsun, mavi olsun. Bak geldi görüyor musun? Yukarı tarafa şeyler geliyor. Ve alttaki yazı da geliyor. Gördünüz değil mi? Satın almadığın bir şeyin altına yazı yazamazsın. Satın alacaksın öyle yazabilirsin. Mesela ben mavi TNT'yi seçtim. Altına da ne yazayım? Bir de böyle yapalım. 5x TNT. İsterseniz hediyeyi altına yazın. İsterseniz TNT'nin altına yazın. Mesela ben şey yapacağım şimdi bak. Buna da bir şey yazmayacağım. İstersen hediyeyi kullanarak yanına TNT'yi koy. İstersen TNT'yi kullanarak hediyeyi koy. Hangisini istersen. Ben şu an böyle bir şey yaptım. Sen tabii bunu kafana göre ayarla. Mesela bunu koydum. Sen kenarda dur. Sonra ben bir TNT bakmam lazım. Bu TNT koyacağım. Ve bu TNT'ye de şey diyesim var. TNT. Evet. Şimdi tuvalete ekledik. 10x TNT geldi. Bunu da şöyle koydum. Bak bu daha sanki güzel oldu ha. Ne diyorsunuz? Bu da böyle oldu. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu hediye görseli de varsayalım ki yaptığımızı düşünelim. Siz bunları artık yapacaksınız tasarımını. Ben öğrettim zaten. Bundan sonra artık 3 günlük bu süre zarfında duracak. Mesela burada da konumlarda şey konumu arkadaşlar. Mesela ben size şöyle bir tane daha ürün alayım da göstereyim. Şimdi ben buradan bir tanesini küçülttüm. Tamam alttan yazı yazmak istemiyorum şu anda. Buradan sola yaslayabilirsin. Ürünü seçiyorsun önce tamam mı? Onu ister sola yasla ister sağa yasla. İstersen işte yukarıya yasla. Özelliklere yarıyor. Çok şey değil yani. Bak burada üstünde çarpı işareti var. Basarsan silersin. Silersen de şey zannetme gitti ya. Alakası yok. Kaldı yani. Bak burada gözüküyor. Yani sadece tikini kaldırdım. Yani tuvalime koymak istemiyorum. Burası senin siyah çalışma alanının tuval. Tamam mı? Buraya koymak istemiyorum. Şu anlık bunlar yeter bana. Yani alıp da dursun da diyebilirsin. Anladın mı? Bunu indirmek için de çalışmayı PNG olarak indir diyorsun. Yani arka plansız. Buradan basıyorum. Masaüstümü seçiyorum. İndirmemi gerçekleştirdim. Şimdi gelin bakalım. Şöyle de açıyorum. Bak görüyor musunuz? Bak oradaki burada. Aynı. Hediye görseniz bak kaliteli. Bu kadar basit. Hangisini istiyorsanız o şekilde tasarım yaparsınız. Bu arada ban yemezsiniz bundan da. Neden ban yemezsiniz? Çünkü ben fark ettiyseniz hediyenin önüne getirdim. Yazıyı hediyenin önüne getirdim. Biraz taşırdım yukarıya ya da TNT'nin önüne taşırdım. Hediyeyi küçülttüm. Ya hediyeyi küçülteceksin. Ban yemeyeceksin ya da hediyenin önüne yazıyı büyütüp onun önüne getireceksin. Bunu istersen Canva'dan yap, istersen Photoshop'tan yap. Fark etmez. Ban yememe ihtimalin var mı? Var tabii. Yemeye de bilirsin. Ama benim yaptığım bu sistemi kullanırsan kesin yemezsin. Hediye tasarlama aracımız da bu şekilde çalışıyor. Hediyemiz de elimizde, görselimiz hazır. Bundan sonra ne yapacağız? Tikfinity'ye geçiyoruz. Öncelikle Tikfinity indirmemiz gerekiyor. Onun için Google'a Tikfinity yazıyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza ilk çıkan sitede desktop app yazar ya da isterseniz direkt ana sayfasından yürüyelim. Bu şekilde bir sayfa gelecek. Sizden bir giriş isteyecek. İşte Gmail ile veya TikTok ile giriş yapın diyecek. Ama gerek yok bunun için. Yukarı taraftan şöyle bir bildiri var. Bu bildiriye tıklarsanız sizi bu şekilde bir sayfaya atar. Buradan da download for Windows diyoruz. İndirmemizi yaptıktan
sonra evet iniyor şu anda. İndirmemiz gerçekleşti. Kurulumumuzu yapıyoruz. Bizim sistemimiz tuş atama sisteminde çalıştığı için aracı olması lazım. Auto light lazım. Otomatik sistemi yapması lazım. Tuşu direkt yönlendirmesi için. Tikfinity'miz kurulduğuna göre sağ üstte login olmanız lazım arkadaşlar. Login'e tıkladığımızda Gmail ile girişinizi yapın. Sonra sizden kullanıcı adınızı isteyecek. Kullanıcı adınızı girdiğiniz anda live olacaksınız. Yani canlı yayına girmeye hazırım diyerek canlı yayınınızı Live Studio'da açıp buradan da hazıra çekmeniz lazım. Anlık takip edebilmesi için sizin canlı yayında gelen hediyeler, gelen takipçiler, gelen yorumlara göre takibini yapması lazım sizin. Bizim şimdi oyunumuz biliyorsunuz ki P tuşuna basarak işte bir TNT patlatıyor. O tuşuna basarak 2 TNT. Buradaki asıl amaç tuş atama sistemi ya. Tikfinity'nin de tuş atamayla otomatik bir şekilde gelen hediyeye göre Tikfinity oyundaki klavyeye basılması gerekiyorsa ona basıyor. Bizim amacımız bu. Şimdi bunu da yapan Tikfinity değil. Tikfinity'nin araca bir programı var. Autolight. Şimdi bizden onu indirmemizi isteyecek. Birazdan görürsünüz. Şimdi buradan eylemlere geliyorsunuz. Yeni bir eylem oluşturuyorsun. XTNT. Sonra ses çal diyorum. Burada Open Sound Library. İsteyen buradan select the file yapıp varsa ses dosyası içerisine ekleyebilir. Ama ben Open Sound Library deyip bak şimdi bu olabilir. Minecraft TNT tamam mı? Apple'ı diyorum. Ben bunu seçtim. 1x TNT patlamasını istiyorum zaten. Amacımız o. Minecraft komutu istemiyor. Ben zaten komutunuzu otomatik yazdım. Gerek yok. Bunun için bize ne lazım? Tuş vuruşlarını simüle et lazım. Buradan da tuş vuruşunu seçiyorsun. Geliyorsun. Bizim tuşumuz neydi? P tuşu. P tuşu büyük harfle P yapıyorsun. Burada da Enable Game yazan kısmı da işaretliyorsun. Şimdi birazdan sana uyarısın geldi. Onu işaretleyince sana Autolight indir uyarı geliyor. Yes diyeceksin. Yan taraftan web tarayıcısı açacak. Oradan indirmesi gerçekleşecek. Sana da indireyim mi diye yine uyarı geliyor. Oradan da indiriyorsun. Zipli bir dosya geliyor. Zipli dosyanın içerisine çift tıklayıp başlatıyorsun. Güvenlik uyarısı var. Orada evet diyorsun. Sonra çalıştırıyorsun. Karşına bu şekilde kurulum bölümü gelecek. Sonra next diyorsun. I agree diyorsun. Next diyorsun. Next diyorsun. Yine next diyorsun. Install. Bu kadar. Autolight'ımız da bu şekilde kuruluyor. Bunu işaretlediğimize göre 100 milisaniye basacağını diyoruz. Save diyoruz. Görüntülenme süresi. Yani kaç saniye sonra bitsin. Ne zaman kessin kendini. Abi ben burada şimdi bir kez tuş patlama ve TNT sesini duyduğuma göre burada bir 3 saniye yeterli olur diye düşünüyorum. Sonra Screen 1'e getirdim. Medya yani içerideki ses çalıyor ya. Sesinin yüksekliğini ayarlamışım. Aşağıda hediye kombinasyonları işaretleyeyim. Bunun da amacı şu arkadaşlar. Mesela geldim senin yayına hediye attım. Tamam mı? Bir tane hediye attım. Bir tane çaldı. Bir tane daha geldim attım. Çalmadı. Bu olmaz işte. Ya da ben arda 10-15 tane attım. Çalmadı. Bir tane çaldı geçti. Öyle olmasın diye bu arda takip sistemi aslında. Burada senin arda kombolamada kaç tane çalacağını buradan da geliyoruz. Kaydediyoruz. Ve bu kadar arkadaşlar. Tabi bu arada bu kayıt işlemi yaparken şunu unutmayın. Login olmanız gerekiyor. Yani giriş yapmış olmanız gerekiyor. Giriş yapmazsanız kayıt gerçekleşmiyor. Şimdi biz ne yaptık? 1x TNT'mizi oluşturmuş olduk. Sesimizi ayarladık. Tuş atamamızı da ayarladık. Başka bir şey kaldı mı? Kaldı tabii. Hangi hediye gelince eylem çalışacak. Bunun için de bizim bir görselimiz vardı değil mi? Gül'ü seçeceğiz. Olayların orada yeni etkinlik oluştur diyorsun. Tıklıyorsun. Herkes atabilir hediyeyi. Belirli bir hediye belirli bir hediyeyi seçiyorsun. Sonra hediyenin gülmüş görselde ekledin ya. Onu da gül olarak yapacaksın. Gül'ü seçtikten sonra tüm bu eylemleri etkileyin. Şimdi bunu böyle işaretlersen bütün yapmış olduğun eylemleri baz alıyor. Eğer ki yok ben şu 1x TNT olan var ya yeni kurduğum eylem. Onu istiyorum diyorsan onu seçmen lazım. Onu seçersin. Her gül geldikçe o eylem çalışacak. Yani o eylemin sesi, o eylemin tuşu ataması çalışacak. Mantığı anladınız. Yine bir eylem oluşturduğumda bir tane daha ses çal yaptım. Apple'ın Pay müziğini çalıyor. Buna da 5x TNT dedim. Burada da yine aynı şekilde tuş vuruşunu simüle et. O tuşu dedim. Save dedim. Burada da 3 saniye dedim. Screen 2 dedim. Bakın 1 demedim farkındaysan. Her birini ayırıyorum. Çünkü arda belki gülden hediye gelir. Bu sefer 2'yi beklemek zorunda kalmasın. Gül atmış 5 tane. Bir diğeri de nazar boncuğu atmış 10 tane. Şimdi gül bitecek de nazar boncuğuna geçecek ses çalması. Öyle olmaz. Bunu ayıracaksın. Ayır ki daha sağlıklı yayın yap. İşaretledik, kaydet dedim. Aşağı indim. Yeni etkinlik oluştur. Herkese yani burada şu demek. Kimler hediye atabilir? Herkes atabilir. Olay nasıl tetiklenecek? Belirli bir hediye ile tetikleyeceğim. Ne hediyesi istiyorsun? İşte burada hediye görselimizde ne vardı? Kalp varmış mesela. Kalp istiyorum ben diyeceksin. Kalbi seçtim. Sonra 1x TNT mi 5x TNT için mi? Hangi eylem çalışacak? Bu hediye gelince hangi eylem çalışacak? 5x çalışsın istiyorum. Kaydediyorum. Bu kadar. Oyun modumuzu kurduktan sonra hangi özellikleri kullanmak istiyorsan önce onları bir seç. Seçtikten sonra geliyorsun buradan hediye tasarım aracından neyi tasarlamak istiyorsan onu bir tasarlıyorsun. Tasarladıktan sonra hediye görselini alıyorsun sağa doğru çekiyorsun. Taraftan hediye görselini görüyorsun. Hangi hediye neyi temsil ediyormuş onu görüyorsun. Sol taraftan Tikfinity açıp 5 tane eylem oluşturabilirsin. 5 tane de olay oluşturabilirsin. Onu da yapıp bitiriyorsun. Bu kadar. Ya bir de bazıları şey diyen var. Hani oyuna müdahale etmeden sadece ses verebiliyor muyuz? Var. O da var. O da sol tarafta sesler bölümü var. Hemen eylemlerin altında.
ona da tıklarsın. Buradan hediyeni seçersin. Hangi hediye gelirse aynı hediyeleri seçme sakın. Sonra Select Sound'dan da istersen buradan ses seç, istersen kendin yukarıdan yüklemeni yap. Bu kadar yani, başka bir şey yok. Bunları da istersen kullanabilirsin. Eylemler ile sesler arasında fark var. Eylemlerin farkı oyundaki mekaniği kontrol ediyor. Ama sesler sadece ses veriyor. Yani hediye gelir, ses gelir. Başka bir şey yok. Bunu yaptık, iyi hoş. Biz bunu TikTok Live Studio'ya nasıl aktaracağız? Biz burada ne yaptık? Screen 1, Screen 2. Eğer siz bunları Screen 1, Screen 1 yaparsan olmaz. Screen 1 ile Screen 2 böyle ayıracaksın. Üçüncüyü yaptın mı Screen 3. Dördüncüyü yaptın mı Screen 4. Beşinciyi yaptın mı Screen 5. Her yaptıkça Screen'ler artacak. Screen 1. Şimdi önce ben bir TikTok Live Studio açayım. Sağ tarafa Tikfinity, sol tarafta da TikTok Live Studio'mu aldım. Sizlere şimdi göstereceğim. İyi izleyin. Artı bölümüne basınca görseller kısmından ekle diyorsun, tamam mı? Senden dosya isteyecek. Bu dosya ne biliyor musun? Hani o hediye tasarlama aracında yaptın ya hediye. Dosyayı seçiyorsun dostum. Masa üstüne geliyorsun. Kaynağı ekle diyorsun. Bu kadar basit. Kaynak eklendi. Bak şimdi hediye geldi. Şöyle de büyütüyorsun. Tamam. Ya da artık küçültüyorsun. Sen ne yapmak istiyorsan tabii. Buraya da geldi. İkili ekran kullanın arkadaşlar. Neden ikili ekran kullanın diyorum biliyor musunuz? Bazı arkadaşlar bilmiyor. Ben mesela bilgisayardan yayın izliyorum, tamam mı? Bana uygun değil, anladın mı? Sürekli telefondan gelenlere bakmayın. Bilgisayardan geldiğim için bilgisayardan da izleyebiliyorum. Onun için dikey video formatında değil, ikili olsun. Hem yatayı da izleyebileyim hem de dikeyi de izleyebileyim yani. Anladınız mı? Bunlara lütfen çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Buradan hediye görselimizi yükleyebildik. Tamam mı? Yüklemeyi öğrendiniz. Sonra artı tuşuna bastığınızda burada bir bağlantı bölümü var. Bağlantıya tıkladığında ekle diyorsun. Bizim neydi? Yukarıda Screen 1'imiz vardı değil mi? Aşağıda Screen 1'in şurada bak Screen 1 yazıyor. Bunun hemen yanında link var. URL var. Tamam mı? Bağlantı linki var. Buna bir kez bastığında kopyalandı. Sonra geliyorsun buraya, bunu CTRL-V diyorsun, yapıştırıyorsun, tamam mı? Sonra kaynağı ekle diyorsun. Kaynağımız ne oldu? Eklendi. Burada da bak mesela her zaman aktif tut gibi işaretleri işaretleyin. Sesi de açın. Özel çözünürlüğü kapatın. Gerek yok. Geldi. Bunu da herhangi bir yere taşıyabilirsiniz. Bak burada mesela. Onu isterseniz görünmeyen bir yere. Eğer ki görünebilecek bir aksiyon yarattıysanız onu isterseniz ortaya koyun. Ama görünebilecek bir şey koymadım. Ben ses koydum. Bir de tuş ataması koydum. Hani görünebilecek ekranda kişinin ismi veyahut emoji çıkarması gibi bir şey yapmadım. Anladın mı? Onun için bunu ortada durmasına gerek yok. Şöyle köşeye aldım. Kendimi sağa koydum ama neden koydum biliyor musun? Bak Screen 1'i gördünüz mü? Screen 1 linke bakın, ready oldu. Burası offline'dı. Ready oldu. Niye? Demek ki doğru bir şey yapmışız. Linki aldık. TikTok Live Studio'ya ekledik. Hemen tamam, bağlantını gördüm. Bundan sonra yayınını takip ediyorum demek. Anladınız mı? Şimdi gelelim Screen 2'ye. Screen 2'yi de kopyaladık. Yine aynı şekilde kaynak ekle diyoruz. Bağlantı diyoruz. Ekle diyoruz. Yine aynı şekilde ekle dediğimizde bu şekilde eklenmiş oluyor. Tamam. Başka da bir şey diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bak o da ready oldu gördüğünüz gibi. Artık bundan sonra canlı yayını yapabilirsiniz. Tamam. Kamera eklemeyi de biliyorsunuzdur. Zaten bunun hakkında, Tikfinity hakkında ve TikTok Live Studio hakkında detaylı bir video yapacağım. Onu da çok yakında geliyor diyelim. Belki haftaya olmaz ama 2 hafta 3 hafta sonra belki çekebilirim bunun hakkında bir daha güncel olarak. Ondan sonra da artık TikTok modlarla ilgili çok da video çekesim yok açıkça söylemek gerekirse. Bundan sonra artık mod olayından değil de daha çok yazılımın herkese hitap edebilecek şekilde hayatınızı kolaylaştıracak işler yapmayı planlıyorum. Böyle montaj yapan arkadaşlar var, video montajı. Bunu Opus Clip gibi montajı daha basit, hızlı, yapay zeka tarafından yapılabilecek SaaS tool geliştirmeleri yapıyorum. Hani onlara daha çok yönelmeyi planlıyorum. Daha büyük işler yapmak istiyorum. İşinize yararsa hepinizi orada da bekliyorum. Günlük de videonun sonuna geldik. Umarım video işine yaramıştır güzel kardeşim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, kafanda da soru işareti varsa yorumlarda belirtmeyi unutma. Ne diyoruz? Ben senin yazılımcınım. Kubilay Can geliyor, herkes biliyor. Devir değişti, Kubilay Can deniyor. Sokaklar konuşuyor, ritimle akıyor. Herkes takipte, yeni ses patlıyor. İlk başlar, adım atarım sahneye, gözler üstü.